Herkese merhabalar. Bugün sizlere kemikli et haşlaması tarifi ile geldim. Bizleri nimetleriyle doyuran, sevdiklerimizle aynı sofra etrafında buluşturan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Allah'ım soframızdan bereketi, evimizden huzuru, kalbimizden sevgiyi eksik etme. Bu lezzetli rızıkları hazırlayan elleri dertten, kederden uzak eyle. Hanemize helal ve bol kazançlar nasip et. Olmayanları da lütfet Allah'ım. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Aysel Sultanım çok güzel bir kemikli et haşlaması tarifi hazırladım. Sizleri çok bekletmeden tarife geçmek istiyorum. Kurban Bayramı yaklaşırken mutlaka kaydedin derim. İlk olarak düdüklü tenceremize kemikli etleri yerleştirelim. Mühürleme işlemi yapmıyoruz. Üzerine tuz gezdirip sıcak su dökelim. Etin vitamini gitmeden kendi lezzetiyle pişireceğiz. Tüm lezzeti, vitamini bizim karnımıza gidecek gı. Aysel Sultanım hazırlıyor, ben seslendiriyorum. Annem tuz ve sıcak su döküp düdüklünün kapağını kapatıyor. Bakın arkadaşlar, ete tuz pişmeden atılır. Bu şekilde çok lezzetli olur. Kesinlikle sertleşme olmaz. Etin lezzeti içinde kalır. Lokum gibi pişer. Düdüklüde 30 dakika pişirelim. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi, yurt dışı selamlar gönderiyoruz. Antalya'dan kucak dolusu selamlar. Beğenen elleriniz para görüvesin inşallah. Kemikli et haşlama tarifinde patates, soğan, havuç, yeşil ve kapya biber kullanacağız. Video sıkıcı olmasın ve zamanınızı almamak için sebzeleri soyduğumuz kısımları göstermedik. Tabii ki de yıkadık, süzdürdük. Biz bütçemize göre yaptık. Çok isteyen çok da yapabilir, az isteyen az da yapabilir. 3 parça kemikli et pişiriyoruz. 3 adet patates, 3 adet soğan, 1 adet havuç, 1 adet yeşil ve kapya biber doğruyor annem. Kemikli et yemeğine gerçekten çok yakışıyor. Etin lezzeti sebzelere geçiyor. Tattan mattan yenmiyor gargı. Bir de buradan söylemiş olayım. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Böyle kemikli eti, pirzolayı, işkembeyi, efendime söyleyeyim, buzdolabında bulması zor olan kısımları poşete doldurduktan sonra üzerine etiket yapıştırıp yazı yazıyoruz. Haşlamalık, kemikli et, pirzola, işkembe, kelle gibi etiketin olduğu poşeti tekrar poşetleyip derin dondurucuya öyle koyuyoruz. Pratik oluyor bulması. Sizlere de fikir olması için paylaşmak istedim. Eğer sizin de böyle güzel fikirleriniz varsa bizlerle paylaşırsanız Kurban Bayramı öncesinde bizlere de ve takipçilerimize de fikir olmuş olur. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden bir ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarif hakkında fikirleriniz varsa bunu da bizimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Ayrıca videolarımızı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer isterseniz salçalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Etimiz piştikten sonra sebzeleri ekleyeceğimiz için annem daha geniş, karnıyarık bir tencereye kemikli etleri alıyor. Düdüklüde lokum gibi pişirdik, karnıyarık tencereye aktardık. Süzgeçle üzerine kendi suyunu döktü. Patates, soğan, havuç ve biberleri ekliyor. Çiçek bahçesi gibi rengarenk oldu maşallah. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Bereket versin inşallah. Tenceremizi ocağa almadan önce üzerine baharat ekleyeceğiz.
Gerçekten çok yakışıyor. Aysel Sultanım üzerine pul biber, karabiber ve tuz serpiyor. Ben burada çekim için bekliyordum. Hemen anneciğimin yanına koşturuverdim. Baharatları ekleyecek. Hiç çekmeyeyim mi ben onları sizle paylaşmak lazım. Hindi etimiz pek güzel görünüyor maşallah. Aysel Sultanımın da ellerine sağlık. Elleri dert görmesin. Doğal, kolajen, şifa deposu. Dizlere, kemiklere çok faydası var. İçindeki ilikler çok faydalı. Etler lokum gibi. Bir köy ekmeğini dilimleyip bölüvereceğiz tabağa. Üzerine de et suyunu böyle bir döküvereceğiz. Aman ya Rabbim, etle birlikte bir yiyeceksin gari, tadına madına doyamazsın. Ben öyle yapıveriyor. Anam 200 saatte pişiriyor. Ben 5 dakikada hapur hapur yiyiveriyorum. Hindi, anacığım pul biber, karabiber ve tuz serpti. Ocağa alıyoruz. Büngül büngül kaynasın. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğiz. Etin lezzetine lezzet katıyoruz. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Ama tereyağı ekleyince gerçekten çok lezzetli oluyor. Misler gibi, tadına doyum olmuyor gari. Mutlaka tüketin. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bir beğeni, bir yorum, bir paylaşım gerçekten çok değerli. Aysel Sultanım büngül büngül kaynattıktan sonra tereyağını bırakıverdi içine. Böyle bir de kaşıkla üzerine serpti. Aman ya Rabbim, kapağı kapalı bir şekilde özleşti. Bize yorum yazı veriyorlar, özleşti ne demek diye. Anam düdüklü de etleri pişirdikten sonra biraz daha böyle ocağı açıyor. Büngül büngül kaynatıyor. Özleştiriyor. Ete lezzet katı veriyor. Özleştirmek bu işte arkadaşlar. Bize sorun olduydu. Buradan da açıklama yapmış oluveren Aysel Sultanım et haşlaması tarifi hazırladı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenen elleriniz para görüversin inşallah. Videomuzu izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederim. İyi veya kötü yorumlarınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kavurma tarifi gelsin mi? Gelsin isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Aysel Sultanım eti bir de parçalayıveriyor. Aman ya Rabbim, ne güzel pişmiş bakın. Oh oh, misler gibi. Aysel Sultan'ın ellerine sağlık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.